Otoriteye itaat eder misiniz? Ederseniz nereye kadar, hangi sınıra kadar itaat edersiniz? İşte tam da bu soruyu merkezine alan 1961 yılında Stanley Milgram'ın yaptığı bir sosyal deneyden bahsedeceğiz bugün. Milgram deneyi diye literatüre geçen bu deneyde deneklerin şahsi görüş ve fikirlerinin, hatta vicdani değerlerinin tam tersine olmasına rağmen otoriteden gelen emirleri uygulamaya olan yatkınlıkları ölçülüyor. Deneyin düzeninden bahsetmek gerekirse toplamda 3 kişi var. Araştırmacı otoriteyi temsil ediyor. Denek öğretmen rolünde, aktör ise öğrenci rolünde. Öğrenciye aktör dememizin sebebi aktörün tamamen araştırmacı tarafından önceden bilgilendirilmesi ve deneyin yapıldığı diğer odada bir nevi rol yapıyor olması. Denek olan şahsa 2 kağıt gösteriliyor ve bu kağıtlardan bir tanesini çekmesi isteniyor. Bu kağıtlarda roller yazılı. Fakat denek bilmiyor ki ikisinde öğretmen yazmakta. Ve dolayısıyla çektiği kağıtta öğretmen çıkınca kendisinin rolünün öğretmen olduğunu zannederek öğretmen rolüne bürünüyor. Denekten talep edilenler ise öğrenciye araştırmacının yani otoritenin verdiği kelimeleri öğretmesi. Bir grup kelime veriliyor. Bu kelimeleri öğrenciye öğretmesi isteniyor. Fakat burada öğrencinin vereceği her yanlış cevaba karşılık ona 15 volttan başlayarak her yanlış cevabında da 15 volt arttırılarak elektrik vermesi isteniyor. Denek her elektrik verdiğinde o elektrik verme sesini temsil eden bir ses kaydı var. Ve aktör de elektriğin dozajına göre, voltun miktarına göre içeriden ızdırap dolu sesler, bir takım haykırışlar ve bağırışlar veya inlemeler gönderiyor diğer odaya. Denek olan şahsa yani öğretmene deneyden önce öğrenciye vereceği elektriğin bir miktarı veriliyor. Ki öğrenci elektrik verdiğinde öğrencinin hissettiklerini daha bu deneye başlamadan duyumsasın isteniyor. Deney esnasında elbette ki öğretmen deneyi durdurmak isteyebilir. Her deneyi durdurmak istediğinde sırasıyla ondan şu cümlelerle devam etmesi istenecektir. İlk talebinde lütfen devam ediniz. İkinci talebinde deney gereği devam etmeniz gerekmektedir. Üçüncü talebinde devam etmeniz gerçekten çok önemlidir. Dördüncü talebinde ise başka seçeneğiniz yok, mutlaka devam etmelisiniz. Bu 4 direktiften sonra hala öğretmen deneyi bitirmek istiyorsa deney orada sona erdirilecektir. Deneyin sonlandırılmasının bir diğer sebebi ise öğretmen tarafından öğrenciye 3 defa 450 volt elektrik verilmesi. Eğer yine deney esnasında öğrenci yan odadan ne olur deneyi sona erdirin diye yalvaran seslerle haykırmaya başlarsa ve öğretmen buna bağlı olaraktan deneyi sona erdirmek isterse ona şu karşılık verilecek otorite tarafından. Öğrenci istese de istemese de bu kelimeleri öğrenmesi gerekiyor. Lütfen siz işinize devam edin. İşte bu deneyden önce Milgram, Yale Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenler arasında bu deneyle ilgili bir anket yapıyor. Yapılan bu ankette eğer siz öğretmen olsanız öğrenciye 450 volt elektrik uygular mısınız sorusuna 0 ile 4 arasında puan vermeleri isteniyor. Ankete katılan 100 kişinin tamamı 0 ile 3 arasında puanlar verirken genel ortalama ise 1.2 olarak gerçekleşiyor. Ve ankete katılanların hemen hepsi sırf otorite istiyor diye bu kadar yüksek dozda elektrik vermeyeceğini savunuyor. Fakat deney yapıldıktan sonra deneyin sonuçları ise tam tersi bir gerçeği gözler önüne seriyor. Deneye katılanların tam %65'i otoritenin emirleri doğrultusunda öğrenciye 450 volt elektrik verene kadar ilerlemişlerdir. Deneye katılanların hemen hepsi deneyin bir noktasında deneyi sorgulamışlardır. Bir kısmı deney için kendilerine verilen parayı iade etmeyi teklif etmişlerdir. Ve neredeyse yine tamamı deneye katılanların deney esnasında farklı tepkiler göstermişlerdir. Bu gösterdikleri stres ve korku tepkilerinden bazıları mırıldanmak, homurdanmak, terlemek, tırnaklarını yemek, dudaklarını ısırmak, hatta kahkahalar atmak ve bir takım histerik nöbetler geçirmek şeklinde tezahür etmiştir. Milgram bu deney sonucunda 2 büyük sonuca varmış ve bununla alakalı 2 teori geliştirmiştir. İlki törecilik teorisi. Yani karar alma noktasında yeterliliği olmayan ve kabiliyeti olmayan bireyler bağlı oldukları gruba karar verme sürecini aktarıyorlar. Ve grubun aldığı kararlara da harfiyen itaat ediyorlar. Diğer teori ise aracılı durum teorisi olarak ifade edilmiş. Bu ikinci teoriye göre birey başkasının emirlerini yerine getirdiği için sorumluluğu kendi üzerine almıyor. Sorumluluğu tamamen o diğer emirlerini yerine getirdiği otoriteye devrediyor ve kendini sorumlu hissetmiyor. Milgram bu deney sonucunda ki elde ettiği verileri İtaatin Tehlikeleri adlı makalesinde yayımlamıştır. Milgram makalesinde özetle İtaatin hukuksal ve felsefi açıdan önemi bulunmaktadır. Yale Üniversitesi'nde sıradan bir insanın sadece bir deney bilimcisinden aldığı emirle başka bir insana ne kadar acı çektireceğini ölçmek için basit bir deney düzenledim. Katılan deneklerin güçlü vicdani duyguları ile saf otoriteyi çeliştirdim ve kurbanların acı dolu çığlıkları arasında genellikle otorite kazandı. Sadece görevlerini yapan, kendi başlarına vahşi işlere kalkışmayan sıradan insanlar korkunç bir yok etme işleminin bir parçası olabilmektedirler.
Ek olarak yaptıkları işin yıkıcı sonuçlarını apaçık görmelerine rağmen temel ahlaki değerlerle çelişen bu görevlerde pek az kişinin otoriteyi reddetme potansiyeli olduğu görüldü. Milgram'ın bu deneyi sonrasında ortaya çıkan bu yeni kavramlar ve yeni teoriler eşliğinde İkinci Dünya Savaşı sonrasında yargılanan bir takım Nazi subaylarının davalarında bu konuşulur hale gelmiştir. Yani aslında onların kendilerinin bu soykırımı yapmadığını, bir takım emirleri yerine getirdiklerini, dolayısıyla sorumluluklarının olmayabileceği tartışılmıştır. Peki siz otoritenin emirleri ve vicdanınız arasında kaldığınızda hangisini tercih edersiniz? Diyelim ki otoritenin emirleri ağır bastı. Sizce bu sizi sorumluluktan kurtarır mı? Lütfen cevaplarınızı yorumlara yazın.